Evrenin toplam entropisi sürekli artıyorsa galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve canlılar gibi düzenli yapıların ortaya çıkması termodinamiğin ikinci yasasını ihlal ediyor gibi görünebilir. Fakat burada sorun ikinci yasada değil, entropi kelimesine yüklediğimiz anlamdadır. Entropi çoğu zaman yalnızca düzensizlik olarak anlatılır. Bu başlangıç için kullanışlı olsa da eksik bir açıklamadır. Entropi dışarıdan aynı görünen bir sistemin mikroskopik düzeyde kaç farklı biçimde oluşturulabileceğini gösterir. Bir kutuya 100 küçük boncuk koyduğumuzu düşünün. Bütün kırmızı boncukların solda, bütün mavilerin sağda bulunduğu özel bir düzen oluşturmanın az sayıda yolu vardır. Boncukların rastgele karıştığı bir görünümün ise çok daha fazla olası düzenlenişi vardır. Sistem doğal olarak daha fazla biçimde gerçekleştirilebilen duruma yönelir. Termodinamiğin ikinci yasasının istatistiksel temeli budur. Ancak bu yasa evrenin her küçük bölgesinin sürekli daha dağınık hale gelmesi gerektiğini söylemez. Yasa yeterince izole edilmiş bütün bir sistemin toplam entropisinin azalmaması gerektiğini söyler. Bir bölgede düzen ortaya çıkabilir. Bunun bedeli çevrede daha fazla entropi üretilmesidir. Bir buzdolabı düşünün. Buzdolabının içi soğur, içerideki moleküler hareket daha düzenli hale gelir. Fakat cihaz arka taraftaki motor ve borular aracılığıyla odaya ısı verir. Odaya aktarılan ısı buzdolabının içinde sağlanan yerel düzenlemeden daha fazla entropi üretir. Dolayısıyla içerisi düzenlenirken buzdolabı ile oda birlikte değerlendirildiğinde ikinci yasa korunur. Canlılarda da aynı prensip vardır. Bir canlı bedeninde son derece düzenli yapılar kurabilir. Fakat bunu çevreden enerji ve madde alarak ardından ısı ve atık bırakarak yapar. Canlı kapalı bir kutu değildir. Çevresiyle sürekli enerji alışverişi yapan açık bir sistemdir. Yerçekimi devreye girdiğinde bu durum daha da ilginçleşir. Çünkü yerçekimi maddeleri bir araya getirerek ilk bakışta daha düzenli yapılar oluşturur. Büyük bir gaz bulutu kendi kütle çekimi altında çöker ve sonunda bir yıldız doğabilir. Gazın dağınık halden yoğun bir yapıya geçmesi yerel olarak düzen artışı gibi görünür. Fakat gaz sıkışırken kütle çekimsel potansiyel enerji ısıya dönüşür. Yıldız oluşum bölgesi kızılötesi ışının parçacıklar ve başka enerji biçimleri yayar. Merkezde yıldız gibi düzenli bir yapı oluşurken çevreye yayılan enerji çok sayıda yeni mikroskopik durum meydana getirir. Sistemin tamamının entropisi yine artar. Kütle çekimli sistemlerde yerel yapının ortaya çıkması ikinci yasaya karşı bir istisna değil, ikinci yasanın daha karmaşık biçimde işlemesidir. Ginestra Bianconi'nin geliştirdiği Gravity from Entropy yani entropiden yerçekimi yaklaşımı, yerçekimi ile termodinamik arasındaki ilişkiyi çok daha temel bir düzeye taşır. Bu teoriye göre yerçekimi yalnızca maddenin uzay zamanı bükmesinin farklı bir matematiksel anlatımı değildir. Kütleçekim dinamiği uzay zaman geometrisiyle madde ve eğriliğin oluşturduğu alternatif geometrik tarif arasındaki bilgi farkından türetilebilir. Bu iddiayı anlayabilmek için önce metrik kelimesini açıklamamız gerekir. Gündelik yaşamda cetvel uzunluğu, saat ise süreyi ölçer. Einstein'ın genel görelilik kuramında uzay ve zaman birbirinden bağımsız değildir. Birlikte uzay zamanı oluşturur. Metrik bu uzay zamandaki cetvel ve saat kurallarının tamamıdır. Metrik bize iki nokta arasındaki uzaklığı, iki olay arasında geçen süreyi ve ışığın hangi yollar boyunca ilerleyebileceğini söyler. Metrik düzse uzay zamanı geometrisi basittir. Madde ve enerji bulunduğunda metrik değişir. Yani uzay zamanın mesafe ve zaman ölçme kuralları eğridir. Bu nedenle Einstein'ın kuramında yerçekimi Newtoncu anlamda uzaktan çeken, görünmez bir ip değildir. Dünya Güneş'in çevresinde çekilerek dönmek yerine Güneş'in eğrildiği uzay zamandaki doğal yolu takip eder. Bir kumaşı gerip ortasına ağır bir top yerleştirdiğinizi düşünün. Kumaşın biçimi değişir. Daha küçük bir topu kumaş üzerinde hareket ettirdiğinizde büyük topun çevresindeki eğimi takip eder. Bu benzetme kusursuz değildir. Çünkü gerçek uzay zaman yalnızca iki boyutlu bir yüzey değildir. Fakat geometrinin hareketi nasıl yönlendirdiğini sezgisel olarak gösterir. Bianconi'nin teorisinde iki farklı geometrik tarif karşılaştırılır. Birincisi uzay zamanın fiziksel metriğidir. Bu evrendeki uzaklıkları, süreleri ve nedensel ilişkileri tanımlayan geometridir. İkincisi ise madde alanları ve eğrilik kullanılarak oluşturulan indüklenmiş yani türetilmiş metriktir. Bu ikinci metrik madde ile geometrinin uzay zamanı nasıl tarif ettiğini temsil eder. Gravity from Entropy yaklaşımının temel prensibi bu iki geometrik tarif arasındaki kuantum göreli entropi üzerine kuruludur. Teoriden elde edilen değiştirilmiş kütle çekim denklemleri
Düşük enerji ve küçük eğrilik sınırında Einstein denklemlerine indirgenir. Madde alanı ifadesi ilk bakışta soyut görünebilir. Bunu bir hava durumu haritası gibi düşünün. Haritanın her noktasına bir sıcaklık değeri yazılır. Böylece bütün bölgeye yayılmış bir sıcaklık alanı elde edilir. Fizikteki alanlar da buna benzer. Elektromanyetik alan uzayın her noktasında elektrik ve manyetik etkinin ne olduğunu söyler. Kuantum alanları ise elektronlar veya diğer parçacıklarla ilişkili fiziksel büyüklükleri uzay zamanın her noktasına atar. Parçacık dediğimiz şeyler bu alanların yerel uyarımları olarak düşünülebilir. Şimdi aynı şehre ait iki harita hayal edin. Birinci harita yolların fiziksel olarak nerede bulunduğunu gösteriyor. Bu uzay zamanın fiziksel metriğine benzesin. İkinci harita ise trafik yoğunluğunu, kapalı yolları, insanların izlediği rotaları ve köprülerin taşıdığı yükü gösteriyor. Bu da madde ile geometrik eğrilikten oluşan alternatif tarife benzesin. Bu haritalar aynı şeyi anlatmaz. Biri şehrin yapısını, diğeri ise şehrin bu yapı üzerinde nasıl işlediğini gösterir. Fakat ikisi arasında sistematik bir ilişki vardır. Gravity from Entropy teorisi bu iki tarif arasındaki farkı geometrik kuantum göreli entropi kavramı ile ifade eder. Burada önemli bir düzeltme yapmalıyız. Göreli entropi gündelik anlamda ne kadar dağınıklık var sorusuna cevap vermez. İki durumun veya iki fiziksel tarifin birbirinden ne kadar ayırt edilebilir olduğunu ölçer. Bir torbada %90 kırmızı, %10 mavi boncuk olduğunu düşünün. İkinci torbada oran %50-%50 olsun. Torbalardan tekrar boncuk çekerseniz bu iki dağılımı birbirinden ayırmanız kolaydır. Fakat torbada oran %51'e %49, diğerinde de %49'a %51 ise ayrım yapmak çok daha fazla gözlem gerektirir. Göreli entropi bu tür ayırt edilebilirlik farkını nicelleştirir. A durumunu B'ye göre değerlendirmek ile B durumunu A'ya göre değerlendirmek aynı sonucu vermeyebilir. Bu asimetri kuantum göreli entropinin iki durumu karşılaştıran bir ayırt edilebilirlik ölçüsü olduğunu fakat klasik anlamda simetrik bir mesafe metriği olmadığını gösterir. Dolayısıyla bilgi serbestlik derecelerinin gerçek metriğidir cümlesi dikkatli kullanılmalıdır. Serbestlik derecesi bir sistemin bağımsız biçimde değiştirebileceğiniz özelliklerinden biridir. Bir aracın ileri geri gitmesi bir serbestlik derecesi, sağa sola hareket etmesi ikinci, belirli bir eksende dönmesi de üçüncü serbestlik derecesi olabilir. Uzay zaman metriğinin de bağımsız biçimde değişebilen bileşenleri vardır. Gravity from Entropy yaklaşımı bilginin bu metrik serbestlik derecelerinde kodlandığını öne sürer. Ancak bilgi metriğin yerine geçen bir cetvel değildir. Metrik geometriyi tanımlar. Göreli entropi ise farklı geometrik tarifler arasındaki bilgi farkını değerlendirir. Metrik evrenin nasıl ölçüldüğünü söyler. Bilgi ise iki farklı ölçüm ve betimleme düzeninin ne kadar uyuştuğunu gösterir. Yerçekimi, entropi ve bilgi arasındaki bağlantı Bianconi ile başlamadı. 1973 yılında Jacob Bekenstein kara deliklerin fiziksel bir entropiye sahip olması gerektiğini savundu. Buradaki şaşırtıcı sonuç kara deliğin entropisinin hacmi ile değil olay ufkunun yüzey alanıyla orantılı olmasıydı. Olay ufku kara delikten ışığın bile geri dönemediği sınırdır. 1975 yılında Stephen Hawking kuantum alanlarının kara delik çevresindeki davranışını hesapladı ve kara deliklerin tamamen siyah olmadığını gösterdi. Kara delikler sıcaklığa sahip cisimler gibi parçacık yayabilir. Bugün buna Hawking ışınımı diyoruz. Böylece kara deliklerin sıcaklık ve entropi gibi termodinamik özelliklere gerçekten sahip olduğu ortaya çıktı. 1995 yılında Ted Jacobson çok önemli bir adım attı. Isı, sıcaklık ve entropiyi birbirine bağlayan termodinamik ilişkiyi yerel nedensel ufuklara uygulayarak Einstein'ın alan denklemlerini türetti. Bu sonuç Einstein denklemlerinin temel mikroskobik teorinin kendisi değil, daha derindeki fiziğin büyük ölçekteki durum denklemi olabileceğini düşündürdü. Bir gazın basınç denkleminin tek tek molekülleri değil, milyarlarca molekülün toplu davranışını tanımlaması gibi uzay zaman geometrisi de daha temel bilgi taşıyıcılarının toplu davranışı olabilir. Ancak burada önemli bir sınır vardır. Jacobson'un çalışması Bianconi'nin Gravity from Entropy teorisini kanıtlamaz. Yalnızca yerçekimi denklemleriyle termodinamik arasında derin bir bağlantı kurulabildiğini gösterir. Aynı gözlemden farklı kuantum kütle çekimi modelleri geliştirilmiştir. Gravity from Entropy bu tarihsel çizgiye yeni bir öneri ekler. Kütle çekimi eylemi fiziksel metrik ile madde ve eğrilik tarafından indüklenen metrik arasındaki geometrik kuantum göreli entropiden oluşturulabilir. Bianconi'nin modelinde bu yapı düşük enerji ve küçük eğrilik rejiminde Einstein'ın genel göreliğini yeniden üretirken
Daha güçlü rejimlerde değiştirilmiş denklemler ve dinamik bir etkili karanlık enerji katkısı oluşturabilir. Bianconi'nin termodinamik kozmoloji çalışması homojen ve izotropik kabul edilen Friedman evrenlerine de odaklanır. Homojen büyük ölçekte evrenin herhangi bir bölgesinin diğerlerinden daha ayrıcalıklı olmadığı anlamına gelir. İzotropik ise hangi yöne bakarsak bakalım büyük ölçekte benzer özellikler görmemiz demektir. Friedman modelleri genişleyen evreni tanımlamak için genel görelilikte kullanılan temel kozmolojik geometrilerdir. Çalışmanın en sık yanlış anlaşılabilecek sonucu şudur. Evren genişledikçe birim hacim başına düşen yerel geometrik kuantum göreli entropi azalabilir. Fakat evrenin hacmi aynı anda büyüdüğü için toplam entropi azalmak zorunda değildir. İncelenen Friedman çözümlerinde toplam entropi zamanla azalmamaktadır. Bunu genişleyen bir stadyumla düşünün. Başlangıçta stadyumun 100 koltuk ve 100 seyircisi olsun. Her koltuğa bir seyirci düşer. Daha sonra stadyum genişleyerek 1000 koltuğa ulaşsın ve seyirci sayısı 500'e çıksın. Koltuk başına düşen seyirci yoğunluğu azalmıştır. Fakat toplam seyirci sayısı artmıştır. Benzer biçimde birim hacim başına düşen bir büyüklüğün azalması toplam miktarında azalmasını gerektirmez. Toplam miktar kabaca yoğunluk ile hacmin çarpımına bağlıdır. Fakat burada kullanılan büyüklük gündelik termodinamik entropinin aynısı değildir. Azalan şey teoriye özgü yerel geometrik kuantum göreli entropidir. Bu nedenle sonucu evrenin yerel termodinamik entropisi her yerde azalıyor şeklinde yorumlamak hatalıdır. Bu çalışma galaksilerin, yıldızların ve hayatın nasıl ortaya çıktığını doğrudan hesaplamaz. Daha sınırlı bir sonuca ulaşır. Genişleyen bir evrende yerel bilgi entropisi yoğunlukları azalırken toplam enerjinin azalmaması mümkündür. Bu durum yerel yapının ortaya çıkması ile küresel ikinci yasa arasında zorunlu bir çelişki olmadığını gösteren teorik bir çerçeve sağlar. Bir matematiksel modelin güzel, tutarlı veya mevcut kuramları yeniden üretebilmesi önemlidir. Fakat tek başına yeterli değildir. Bir teorinin fiziksel olarak güç kazanması için mevcut teorilerden farklı, ölçülebilir ve yanlışlanabilir sonuçlar üretmesi gerekir. Gravity from entropy düşük enerji ve küçük eğrilik koşullarında Einstein denklemine yaklaşıyorsa dünyanın yüzeyi veya güneş sistemi gibi zayıf kütle çekimi alanlarında varlıkların son derece küçük olması beklenir. Bu nedenle en uygun test alanları kara delik çevreleri, erken evren ve güçlü kütle çekim rejimleridir. 2026 yılında yayımlanan küresel simetrili kara delik çalışmasında Gravity from Entropy denklemlerinin Schwarzschild geometrisine uzaklıkla hızla küçülen ve yaklaşık olarak r üzeri eksi 4 ölçeğinde davranan düzeltmeler üretebildiği bildirildi. Aynı çalışma modelin mevcut güçlü alan gözlemleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Teorinin kuantum kütle çekimine doğrudan yol açıp açmayacağı, ortaya çıkan ek alanların fiziksel anlamı, karanlık enerjiyle ilişkisi ve güçlü evlilik rejimindeki davranışı henüz açık araştırma konularıdır. Bianconi'nin yaklaşımı hakemli çalışmalarla geliştirilmiş ciddi bir teorik öneridir. Fakat yer çekiminin gerçekten bilgi veya entropiden oluştuğunu gösteren deneysel kanıt henüz bulunmamaktadır. Artık başlangıçtaki soruyu daha kesin cevaplayabiliriz. Bilgi uzay zamanı fiziksel metriğinin yerini alan gerçek metrik değildir. Metrik uzaklıkları, süreleri ve uzay zaman geometrisini tanımlar. Serbestlik dereceleri bu geometrinin bağımsız biçimde değişebilen özellikleridir. Bilgi ise bu serbestlik derecelerinin hangi durumda bulunduğunu ve farklı fiziksel tariflerin birbirinden ne kadar ayırt edilebilir olduğunu ifade eder. Gravity from Entropy teorisinin özgün iddiası kütle çekim dinamiğinin fiziksel metrik ile madde ve eğrilik tarafından oluşturulan metrik arasındaki geometrik kuantum göreli entropiden türetilebilmesidir. Bu doğru çıkarsa yer çekimi yalnızca madde uzay zamanı büker cümlesiyle düşünülmeyecek. Daha derin bir düzeyde madde ile geometrinin aynı fiziksel gerçekliği iki farklı biçimde kodladığı ve kütle çekimin bu tarifler arasındaki bilgi ilişkisini düzenlediği yeni bir model elde edeceğiz. Ancak şimdilik bunu kesinleşmiş bir doğa yasası olarak değil, üç büyük alanı bir araya getirmeye çalışan test edilebilir bir hipotez olarak görmeliyiz. Geometri maddenin nerede ve nasıl hareket edeceğini belirler. Madde geometrinin nasıl eğrileceğini etkiler. Bilgi ise bu iki tarifin birbirine ne kadar uyduğunu ölçer. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.